Düşün ki hani bir sistemin en alt basamağındasın. Bütün gün insanların çöpünü temizliyorsun, arabalarını yıkıyorsun, azarlanıyorsun ve böyle emir kulu gibi oradan oraya koşturuyorsun sürekli. Evet, tam bir kabus yani. Aynen öyle. Normal şartlarda bu hikayenin kurbanı olman gerekir değil mi? Ama işte günün sonunda o koca sistemin, hatta en üst kattaki milyonerin bile kaderini sen belirliyorsun. İnanılmaz bir güç dengesi gerçekten. Kesinlikle. İşte bugün seninle tam da bu tepe taklak olmuş hiyerarşiyi konuşacağız. Güldürürken aslında tokat gibi yüzümüze çarpan bir başyapıtı, 1976 yapımı Kapıcılar Kralı'nın o kusursuz toplumsal kurgusunu masaya yatırıyoruz. Şahane bir seçim bence. Değil mi? Tabii efsanevi Kemal Sunal'ın o devleştiği oyunculuğu eşliğinde bu eşsiz hikayeyi ilmek ilmek dokuyan, bu yapıma emek verip aramızdan ayrılan tüm ustalara sevgi, saygı ve rahmet yollayalım. Kesinlikle minnetimiz çok büyük. Onlara da sağlıklı uzun ömürler dileyerek başlayalım bence. Harika dedin. Ne dersin? O meşhur apartmanın görülmeyen çatlaklarından içeri sızalım mı yavaş yavaş? Sızalım valla. Senin o az önce verdiğin güç dengesi örneği inanılmaz kışkırtıcı bir nokta bence. Çünkü dışarıdan baktığında o apartman hani sıradan bir beton yığını gibi duruyor. Aynen. Dümdüz bir bina işte. Halbuki o mimari yapı 70'ler Türkiye'sinin o köyden kente göçle şekillenen yeni toplumsal düzenin, yani sosyolojik sınıfların dondurulmuş bir maketi adeta. Tam anlamıyla kusursuz bir sosyolojik röntgen diyebiliriz yani. Kesinlikle öyle. Tam bir röntgen var elimizde. Filmin daha en başında binanın yapısına şöyle bir alıcı gözüyle baktığında o kast sistemini iliklerine kadar hissediyorsun ya. Hissediyorsun tabii. Dinleyicimiz de o kat dizilimini gözünün önüne getirsin lütfen bir anlığına. Bu apartman aslında Türkiye'nin, hatta genel anlamda toplumun çok net bir kast sistemi, değil mi sence de? Birebir aynısı hem de görsel olarak sana bunu hissettirmesi çok normal. Çünkü hiyerarşinin dibinde o meşhur kapıcı dairesi var. Karanlık, rutubetli o daire, evet. Aynen öyle. Orada işçi sınıfını, hayata en dipten tutunmaya çalışan Seyit ve ailesini görüyoruz. Sonra bir kat yukarı çıkıyorsun. Şey karşılıyor bize, Memur Ferit. Evet. Sistemin çarkları arasında ezilen, kıt kanaat geçinmeye çalışan memur Ferit, onun da hemen üstünde gücünü yavaş yavaş kaybeden, böyle baskıcı ama etkisiz sivil otoriteyi temsil eden eski yönetici var, Fehmi. Üçüncü katsa çok daha sembolik bence. Kesinlikle orada askeri vesayeti, o katı disiplini temsil eden albay ikamet ediyor. En üst katta, hani o zirvede ise Sermaye var. aynen sermayenin, yani büyük paranın tek hakimi olan Ubeyd var, Sağır Ubeyd. Binadaki bu daire dizilimi gücün toplumdaki dağılımının muazzam bir özeti bence. Bu harika bir özet oldu cidden. Ama gel gör ki pratikte işler hiç de bu hiyerarşideki gibi yürümüyor aslında. Yürümez tabii. Gündelik hayatın o ezici çarklarına baktığımızda inanılmaz bir tempo var ortada. O meşhur açılış sahnesini bir hatırlayalım. Kapıcı Seyit, küçücük oğluyla birlikte o devasa çöp bidonlarını taşıyor kantar içinde. Ya o sahnede efsane bir detay var aslında. Şey diyorsun, Çöpçüler Kralı göndermesini. Evet. Dışarıdan bağırıyor ya o tanıdık karakter, benim çöpümü unuttun hadi gel al diye. Evet ya, muazzam bir atıf o. Ama o atıf bir yana, sahnede tükenmeyen bir fiziksel efor izliyoruz resmen. Koşturmacadan fırsat bulup evinde bir lokma yemek yemeye çalışıyor. Ama o lanet olası zil sistemi var. Aynen öyle. O kapıcı dairesindeki meşhur göstergeli zil sistemi var ya, hani hangi dairenin çağırdığını tık diye gösteren mekanizma sürekli zır 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 ötüyor. Adam ağız tadıyla tek bir lokma yutamıyor ki. Yutamaz. Bedeni ona ait gibi görünse de zamanı tamamen apartman sakinlerinin ipoteği altında çünkü. Sürekli bir mesai hali yani. Bitmek bilmeyen bir sömürü. Dışarı fırlıyor, gidip apartmanda yaşayan o doktorun arabasını pırıl pırıl yapıyor. Tam bitiriyor bir de adam işim acile deyip Gaza basıp kaçıyor aynen. Emeğin karşılığı sıfır. Sonra birisi oradan bakkal siparişi veriyor. Öteki taraftan yönetici Fehmi'nin eşi o kadın çok fena zaten. Seyit böyle tabana kuvvet, sağa sola koşturup yorgun argın eve dönüyor en son. Yoruldum, ayaklarıma kara sular indi falan diye sızlanıyor. Karısı garibim de ayaklarına masaj yapmaya çalışıyor orada. Tam masaj yaparken o zil tekrar çalıyor işte.
Eskiden bu sahnelere sadece gülerdim ben, yalan yok. Ama işin derinine indikçe Seyit'in hiçbir gücü yokmuş gibi görünmesinin aslında onun en büyük silahı olduğunu fark ettim. Bak burası çok kritik işte. Değil mi? Seyit o zavallı maskesinin ardında apartmandaki herkesin zaafını kullanarak kendi gayri resmi gücünü adeta bir gölge imparatorluğunu yaratmıyor mu sence de? Mesela şu meşhur 2 yumurta meselesine baksana. İşte işin renginin değiştiği yer tam olarak orası bence. Seyit manipülasyonun kitabını yazıyor resmen o sahnede. Kesinlikle. Karısının sözünden hiç çıkmayan o kılıbık karakter Fehmi, Seyit'ten 2 yumurta istiyor. Normalde kapıcının ne yapması beklenir? Bakkala koşması tabii. Ama Seyit markete falan gitmiyor. Gitmez, o alt sınıfın kıvrak zekasını konuşturup enerjisini boşa harcamıyor hiç. Hemen Fehmi'nin karşı dairesindeki o sarhoş Şevket Altun kapısını çalıyor, yumurtaları oradan ödünç alıyor. Ve içeri girerkenki o numarası, Aynen, güya markete kadar depar atmış, nefes nefese kalmış gibi bir tiyatro oynuyor Fehmi'ye. Orta sınıfın o tembelliğini ve hizmet beklentisini kendi lehine öylesine güzel kullanıyor ki Fehmi bu illüzyonu hiç sorgulamadan yutuyor. yutuyor vallahi. Burada dinleyicimizin de yüzünü güldürecek o ince sinematik detaylara girmek istiyorum biraz da. O dönemin filmlerinde öyle tatlı zeka pırıltıları var ki, hani sanki bugünün Marvel evreni gibi konuşuyor filmler birbiriyle. Evet, birbirlerine selam çakıyorlar sürekli. Seyit o sahnede Fehmi'ye dönüp kılıbık diyor. Biliyoruz ki Kemal Sunal'ın ilerleyen yıllarda gerçekten Kılıbık adında bir filmi çıkıyor. Fakat o yumurta sahnesinin sonundaki keskin geçişe bir dikkat çekmek isterim ben. Kadının gelmesi değil mi? Seyit içeride Fehmi ile laflarken Fehmi'nin karısı ve kızı alışverişten dönüyor o an. Kadın Seyit'i evinde, üstelik kocasıyla oturup sohbet ederken görünce adeta çıldırıyor. Sokuyorsun bu herifi içeri diye bağırıyor. Aynen öyle. Hiç gizlimiz saklımız kalmadı çık dışarı diyerek Seyit'i aşağılayıp resmen kapı dışarı ediyor. Bu sıradan bir öfke falan değil bence. Sınıf bariyerinin ta kendisi aslında. Kesinlikle. Ne kadar hizmet edersen et, asla olmasa da onlarla oturamazsın mesajı veriyor kadın orada. Ama işte Seyit de o masada oturmak istemiyor ki bence. Adam o masayı komple satın almak istiyor. Kapıdan kovuluyor falan ama o an elinde sarhoş komşudan topladığı o boş içki şişeleri var. Orası efsane bir girişimcilik örneği. Dinleyicimiz şu an o dönemin yokluk yıllarını bir düşünsün lütfen. Seyit'in asıl o ekonomik hayatta kalma savaşı o şişelerle başlıyor zaten. Karısı çamaşır falan asarken Seyit oğluyla oturmuş o şişelere sahte içki ve meyve suyu doldurup satıyor. Bugünün o gig ekonomisi dedikleri şeyi adam 70'lerde evinin o karanlık bodrumunda kurmuş resmen. Bakkal siparişlerinden gizlice kendine pay alıyor bir de. Gecenin kör karanlığında alacaklılardan bucak bucak kaçan memur Ferit'i... Gir Ferit Bey alacaklı yok diye içeri alıyor evet. Aynen öyle. Seyit aslında apartmanın bekçisi falan değil, bütün o sırların ve günahların anahtarını elinde tutan bir istihbarat şefi bence. Çok doğru bir teşhis bu. Bilgi asimetrisi diyoruz biz buna aslında. Kimin ne borcu var, kimin ne zaafı var. Seyit bu verileri çok iyi topluyor ve anında nakde çeviriyor. Kesinlikle öyle yapıyor. Peki bu gayri resmi düzen tıkır tıkır işlerken o üst katlardaki sözde resmi otoriteler ne yapıyor? Bol bol çuvallıyorlar. Hem de nasıl? Sivil yönetimin ve medeniyetin nasıl bir kağıttan kaplan olduğunu o Nuri Bey krizinde çok net görüyoruz mesela. Ya o Nuri Bey krizleri tam bir felaket. Adam öfke nöbetiyle kendi evinin kapısını tekmeliyor, ortalığı yıkıyor resmen. O sahnede hemen karşı dairenin kapısı aralanıyor bir de. Apartmanın haber ajansı lakaplı o meşhur dedikoducusu Makbule sahneye çıkıyor. Nuri'nin evindeki o patırtıyı duyar duymaz adam kadını öldürür mani olun diye bütün apartmanı velveleye veriyor kadın. Seyit de aşağıdan karışma diye yırtınıyor bu arada. Ama faydasız tabii. Alt, üst, sağ, sol bütün katlar anında koridora dökülüyor. Tam bir kaos ortamı. O kaos anındaki tablo aslında toplumun o kriz anlarındaki refleksinin harika bir parodisi bence. Herkes bağırıyor, çağırıyor ama kimse elini taşın altına koymuyor. Seyirci kalıyorlar sadece. Aynen. 3. kattaki albay hemen devreye girip böyle askeri bir edayla Seyit'e sivil yönetici Fehmi'yi çağırmasını emrediyor. Fehmi korkudan titriyor ama karısı arkadan gazı veriyor hemen. Klasik lafı, çık dışarı göster erkekliğini. Evet. Fehmi mecbur Seyit'le kapıya gidiyor ama zile basıldığı o an işte orası muazzam.
Az önce koridorda aslan kesilen herkes çil yavrusu gibi kaçışıyor sağa sola. Meydanda sadece Seyit ve Fehmi kalıyor dımdızlak. Makbule'nin o anki kıvırması bile başlı başına bir olay bence. Ne diyordu orada? Ben bunlara karı koca arasına girilmez dedim diyerek zeytinyağı gibi üste çıkıp kapısını kapatıyor anında. Nuri de kapıyı açıp herkese fırçayı basınca sivil otoriteyi temsil eden yöneticimiz Fehmi'nin sigortaları atıyor tabii. Haklı adam. Düşünsene, yönetici sensin ama en ufak kriz anında yapayalnız bırakılıyorsun. Fehmi çıldırıyor doğal olarak, durmam bir dakika durmam diye bağırarak apartmanın o yönetim dosyalarını albayın kapısına fırlatıyor. Beddualar ede ede çekip gidiyor adam. Gider tabii. Sen sivil otorite olarak baskıya bir kaosa dayanamayıp kaçarsan ne olur peki? Meydanı kime bırakmış olursun? Meydanı doğrudan askeri vesayete bırakmış olursun işte. Fehmi istifa edince apartmanda yepyeni bir rejim başlıyor. Albay ipleri eline alıyor ve apartmanı resmen bir kışlaya çeviriyor. Sabah içtimaları falan başlıyor. Aynen, herkesi sabahın 5'inde dikip askeri içtima almalar, Seyide her sabah sinek kaydı tıraş olma zorunluluğu getirmeler, bir de o kapıdan ayrılmama gibi çok katı kurallar koyuyor. Sivil esneklik gidiyor, yerine demir yumruk geliyor. Geliyor ama peki bu Seyit'in gayri resmi ekonomisini durduruyor mu? Hayır, aksine onu daha da kurnazlaştırıyor bence. Kesinlikle durdurmuyor. Hatta tam o askeri disiplin günlerinde apartmana yeni kiracılar geliyor ve asıl büyük soygun planı o zaman başlıyor işte. Evet, o sağır Ubeyd'in katına geliyorlar. En üst katta oturan o aşırı zengin Ubeyd'in ölen eşinin boş dairesine bir kadın ve bir erkek talip oluyor. Dairenin kirası normalde 4.000 lira ama Seyit'in o ticaret zekası durur mu? Kira 5.000 lira diyor anında. Ve yukarı çıkarlarken Seyit o meşhur haber ajanslığını yine konuşturuyor. Apartmanı tek tek özetliyor adam. Memur Ferit'in kapısından geçerken 2 odada 7 kişi yaşıyorlar diyor mesela. Dedikodunun dibine vuruyor. Aslında o yeni kiracılar Ubeyd'in 10 milyon lirasını soymak için gelmiş çok profesyonel hırsızlar. Ve Seyit hiç farkında bile olmadan onlara apartmanın bütün zaaflarını altın tepside sunuyor resmen. Aynen öyle yapıyor. Seyit bir de bu yeni kiracıları yağlamak için hemen karısı Hacer'i o daireye temizliğe gönderiyor. Fakat o yeni yönetici albayın gözü sürekli üzerlerinde adamın. Hacer'i apartmanın temizlik malzemelerini böyle şahsi işler için kullanırken yakalıyor, hırsızlar diye ortalığı birbirine katıyor. O kargaşada Seyit koşarak geliyor hemen. Geliyor ve tam o sırada karşı daireden bir kadın Seyit'e yaptığı bir iş için bahşiş uzatıyor. Albayın kuralcılığı yine devreye giriyor tabii. Bu onun asli işi, bahşiş alamaz diyerek paraya anında el koyuyor. Çok sinir bozucu bir adam ya. Tam o gerginlik fenalaşıp bayılıyor ve bir anda kargaşada Hacer'in hamile olduğu ortaya çıkıyor, iyi mi? Evet ya, o kadar ironik bir sahne ki o. Hacer'in hamile olduğu o hengamede tamamen tesadüfen öğreniliyor ama film boyunca o çocuktan veya hamilelikten bir daha tek kelime bile bahsedilmiyor. Asla bahsedilmiyor. O dönemin sinemasının hızı ve absürtlükleri gerçekten çok eşsiz. Bir de o hırsızların geliş anında Makbule'nin yarattığı bir istihbarat terörü var. Orası tam komedi zaten. Oraya bayılıyorum ben. Hırsızlar dışarıda bekliyor falan. Sarhoş komşu da kapıda kalmış. Makbule yine röntgende tabii. Birden o hırsız adama dönük büyük bir özgüvenle şey diyor. "Hoş geldiniz komiser bey." Adam şok geçiriyor orada. Hırsız adam polis sanıldığını düşünüp resmen dehşete düşüyor. Seyit bile durumu çok iyi özetliyor orada. O kadından hiçbir şey gizlenmez diyor. Makbule'nin bilmeden hırsızın psikolojisini öyle çökertmesi harika bir detay bence. Yukarıda da o bahşiş savaşının ikinci perdesi açılıyor bu arada. Ah evet, o kovalama sahnesi. Kadın hırsız Seyit'e taşıma ve temizlik için hem o parayı hem de okkalı bir bahşiş veriyor. Seyit sevinçle aşağı yönelirken merdiven başında o pusuda bekleyen albay çıkıyor karşısına. Yine bahşişin peşinde. Aynen, bahşişi istiyor hemen. Seyit de parayı aşağıda bekleyen oğluna fırlatıyor. Bina içinde böyle katlar arası devasa bir kovalamaca başlıyor. Ve sonunda ne oluyor? Seyit o parayı albaya vermemek için ağzına atıp yutuyor ya. Bayağı midesini indiriyor adam. Bak, bu sadece komik bir sahne falan değil bence. Bu alt sınıfın kendi kazancını otoriteye kaptırmamak için bedenini nasıl bir kasaya dönüştürdüğünün, parayı resmen yiyerek o sistemi nasıl kilitlediğinin çok net bir göstergesi.
Çok haklısın. Sistemin çarpıklığı aslında her sahnede böyle yüzümüze vuruyor. Hemen ardından mesela o meşhur kömür krizi patlak veriyor. Kamyonlar dolusu kömür inmiş kapıya, Seyit gayet haklı bir isyanla "ben kapıcıyım, hamal değil" diyerek bir sınır çizmeye çalışıyor kendine. Peki albay ne yapıyor o sırada? İşten atmakla, kapı dışarı etmekle falan tehdit edip o kömürleri adama zorla taşıtıyor. Sistemin gücü emeği resmen eziyor orada. Ama Seyit öyle ezilip kalıyor mu? Asla kalmaz. Kalmıyor. O hamallığın acısını albayın oğlu arkadaşlarıyla eğlenmeye gideceği zaman ondan içki istediğinde çıkartıyor. O çocuğa 2 katı fiyatla çakarak kendi ekonomik intikamını alıyor. Çok haklı bir isyan ve mikro bir başkaldırı bu aslında. Fiziksel emeğini sömülen otoriteden kendi kurduğu o kara borsa sayesinde finansal olarak hıncını alıyor adam. Tabii albayın kuralları sadece kömürle falan sınırlı kalmıyor. Yangın meselesi başlıyor bir de. Askeri bir saplantıyla kafayı bu sefer yangın güvenliğine takıyor adam ve Seyit'i apartmanın itfaiyecisi ilan edip binalar arası koşturmaya başlıyor. Seyit yorgunluktan perişan halde. Tam eve gelip karısına şöyle belini çiğnetip bir nefes alacakken apartmanın asabisi Nuri yine sahnede bitiyor. İkinci Nuri vakası işte. Adam yine ortalığı birbirine katıyor, hediyeleri falan koridora fırlatıyor. O fırlattığı paketlerden biri tabii ki o an kapı aralığından durumu bikizleyen meraklı melahatımız Makbule'nin kafasına güm diye çarpıyor. Bina sakinleri yine panik içinde dökülüyor dışarı. Fehmi'nin karısı fonda o bitmeyen repliğiyle bağırıyor yine "göster erkekliğini". Albay da olaya el atmaya çalışıyor. "Beni salın gidip şu Nuri'yi döveyim" diye efeleniyor bayağı ama arkadaşı Mithat uyarıyor onu. "Elinizi kana bulamayın" falan diyor. Yeni kiracı polis ona söyleyin o halletsin diyor. Hırsızı polis sanmalarından doğan o devasa yanılgı devam ediyor yani. Albay ve Seyit adamın kapısına dayanıyor ama adam ortalarda yok tabii. Albay kapıyı kır emrini veriyor Seyit'e. Seyit tam o an Makbule'ye dönüp tarihe geçen o lafı sokuyor ya. Her şeye burnunu sokarsan işte böyle torbayla gezersin diyor efsane. Bence de çok hak edilmiş bir laftı o. Seyit tam kapıya omuz atıp kıracakken Nuri kapıyı bir açıyor, bir kükrüyor adamın suratına. O kocaman apartman ahalisi saniyeler içinde yine çil yavrusu gibi dağılıyor sağa sola. Bu kaoslar falan yaşanırken bir yandan da kadın hırsızın Seyit'e kurduğu aşk tuzağı tıkır tıkır işliyor alttan alta. Evet, o planları vardı. Kadın Ubeyd'in günlük programını öğrenmek için Seyit'i resmen kendine aşık etmiş durumda. Albayis'le Seyit'e bir hafta uyku yasağı koymuş, adamın eline devasa bir yangın tüpü tutuşturup her an alarm verebilirim diyerek psikolojisini bitirmiş zaten. Adam tükenmiş vaziyette. Seyit de yorgunluktan ve stresten memur Ferit'le, Ubeyd'le, hırsız kadınla sürekli içiyor ayakta kalabilmek için. Zaten o yangın tüpü felaketinin zemini tam da bu uykusuzluk ve sarhoşlukla hazırlanıyor bence. Seyit zil zurna sarhoş olmuş, evine dönüyor nihayet. Ayakta zor duruyor adam. Aynen. Tam karısının yanına yatağa yığılacakken Mithat'ın kızları zile peş peşe 3 kez uzun uzun basıyorlar. Seyit'in o yorgun beyni bunu direkt yangın alarmı olarak algılıyor tabii. Facia başlıyor orada. Tüpü kapıyor, koridora bir fırlıyor ve kapıyı açan kim varsa, kime denk gelirse acımasızca köpüğe boğup herkesi bembeyaz yapıyor adam. Netice ne peki? Bütün apartman anında birleşip Seyit'in kovulması için imza toplamaya başlıyor. Herkes Seyit'in biletinin kesildiğini sanıyor o an. Ve işte o final, o meşhur büyük soygun gecesi gelip çatıyor. Ubeyd mezarlığa gitmiş o hırsız kadın, sözde bayramlaşmak bahanesiyle Seyit'i dairesine çağırıyor. Tuzağa çekiyor adamı. Aynen. Adam içeri girince kadın kendi üstünü başını yırtıp bana saldırdı kurtarın falan diye iftira atarak bütün ortalığı ayağa kaldırıyor. Amacı Seyit'i suçlu durumuna düşürüp oyalarken o sırada diğer hırsızın Ubeyd'i rahatça soymasını sağlamak. Çok zekice bir plan ama unuttukları ufak bir şey var. Karşılarındaki adam öyle sıradan, saf bir kapıcı değil. Kesinlikle değil. Seyit her şeyi çoktan çakozlamış, tüm planı çözmüş durumda zaten. O kıvrak zekasıyla o hırsızları kıskıvrak polise yakalatıyor anında. Ve herkes, "Vay be, Seyit kahraman oldu, bu sayede kovulmaktan da yırttı" diye düşünürken, filmin asıl tokat gibi vuran o sosyolojik mesajı final sahnesinde ortaya çıkıyor birden. Tam bir ters köşe. Seyit onu her fırsatta ezen, küçümseyen, kovan, imza toplayan o apartman sakinlerini ip gibi karşısına diziyor bir güzel.
Ve gerçeği tek tek yüzlerine haykırıyor. O sadece bir kapıcı değildir artık. Yaptığı o zekice hamlelerle, sattığı sahte içkilerle, ticari zekasıyla apartman hisselerinin %51'ini satın almıştır. Artık asıl patron o. Aynen öyle. Hepsine emirler yağdıran, hepsinin tapusunu elinde tutan patron odur artık. Seyit, kendisini en alta hapseden bu kas sistemini dışarıdan yıkmak yerine o sisteme uyum sağlayarak, onun açıklarını bularak sistemin ta kendisini satın almıştır resmen. Muazzam bir sistem hackleme hikayesi bence bu. Gerçekten öyle. Hem güldüren hem de insanı saatlerce düşündüren bir final o. Seyit, sistemin dayattığı ahlakı falan değil, hayatta kalmanın kuralını oynamış ve sonunda kazanmıştır. Çok doğru. O zaman dinleyicinize şu kışkırtıcı soruyu bırakarak konuyu yavaştan toparlayalım. Peki sen olsaydın, seni sürekli aşağılayan bu sisteme Seyit gibi kurnazca uyum sağlayıp onu içeriden ele geçirmeyi mi seçerdin? Yoksa o dosyaları fırlatıp giden yönetici Fehmi gibi isyan bayrağını çekip her şeyi bırakmayı mı? Ya sana Türk siyaset bilimi, sosyoloji ve insan psikolojisi tarihinin en keskin, en kusursuz ders kitabının aslında bir kitap olmadığını söylesem ne düşünürsün? Şey derim herhalde. Hadi canım oradan. Nasıl bir şeymiş o derim. Haklısın. Şöyle düşün, bir çöpçü kendini kral sanan bir zabıta amiri ve bir çuval dolusu sokak kedisi etrafında dönen, görünüşte sadece bir komedi anlatısı bu. Aynen o efsanevi mahalleden bahsediyorsun. Kesinlikle. O hepimizin zihnine kazınan, Arnavut kaldırımlı, kömür ve taze ekmek kokusunun birbirine karıştığı o daracık sokağa adım atıyoruz bugün. Sen de hazırsan tabii ama bu kez sadece o alışık olduğumuz kahkahaları atmak için değil. Farklı bir pencereden bakacağız yani. Tam olarak öyle. O pencerelerden sarkan sepetlerin kapı önü dedikodularının ardında yatan o acımasız hiyerarşiyi, alt metinlerdeki statü savaşlarını deşifre etmek için buradayız. Mikro iktidar oyunlarına dalıyoruz özetle. O görünmez kurallar meselesi tam da odaklanmamız gereken yer aslında. Yani bu anlatının asıl dehası koca bir ülkenin sosyoekonomik buhranını, o sınıf çatışmalarını alıp tek bir sokağa kusursuzca sıkıştırmasında yatıyor. Daracık bir sokağa hem de. Aynen öyle. O sokak dışarıdaki makro dünyanın minyatür bir laboratuvarı resmen. Ve emin ol, o sokakta izlediğimiz hiyerarşik çarklar bugün senin çalıştığın plazada, ofiste ya da üyesi olduğun herhangi bir sosyal grupta tıkır tıkır işlemeye devam ediyor. Değişen hiçbir şey yok diyorsun. Kesinlikle yok. Güç, güçsüzlük ve boyun eğme dinamikleri şekil değiştirse de özünde hep aynı kalıyor. Çok doğru. Sabahın o ilk ışıklarıyla sokağın kendi feodal düzeni nasıl uyanıyor bir düşün mesela. Hikaye o mahallenin en altındaki dişliyle başlıyor. Yani apartmanlar arası temizlik yapan Abdi ile. Ekosistemi hızla tanıyoruz o ilk anlarda. Sokakta gazete dağıtan çocuk var mesela. Evet, bir de o balkondan sürekli gazeteye dert köşesine bundan bahsettim diye söylenen bir adam var. Sürekli bir şikayet halinde. Hah, işte o adam tam bir küçük burjuva tepkisi veriyor. Eyleme geçmeyen ama sürekli söylenen bir tip. Çok iyi tespit. Sonra bir teyze var, gazete kağıdına özenle sardığı eti sokağın kedilerine veriyor. Abdi ona böyle safça bakıp, cennete gideceksin teyze. Aradan çok geçmeden ne yapıyor? Abdi'nin temizlediği yere sokağın tam ortasına cart diye çöpünü atıveriyor pencereden. İşte bu, sosyolojide sınıf körlüğü dediğimiz durumun en net tezahürüdür. Bir temizlik işçisi sadece ona hizmet etmekle yükümlü bir silüet, insani bir varlık olarak radarına bile girmiyor adam. İnanılmaz gerçekten. Bu hiyerarşinin getirdiği o eziklik hissini sütün sarkıtıldığı sahnede de çok iyi görüyoruz. O sepet sahnesi çok kritik, evet. Yukarıdan sepet sarkıtılıyor iple, içinde 1 litre süt ve bir somun ekmek var. Abdi dayanamıyor, ekmeğin köşesinden minicik bir parça koparıp ağzına atıyor. Kendi yoksulluğu içinde sisteme attığı minik bir çentik o aslında. Çok güzel ifade ettin ama tam o an kapıcıyla göz göze geliyor ve koparılmış kısmı ters çevirip saklıyor. Bak o sahne bana her zaman çok ilginç gelmiştir. Neden ilginç geliyor peki? Kapıcı dediğin adam sistemin ağası ya da patronu değil ki sonuçta. O da Abdi ile aynı sınıfta. Altı hiyerarşide yani. Evet,
koskoca devletten ya da üst sınıflardan korkmuyor da neden o minicik isyanını kendi sınıfından birine yakalattığında bu kadar panikliyor? Çok yerinde bir soru bu. Çünkü statü endişesi ve itibar mücadelesi en çok insanın kendi sınıfı içinde yaşanır. Kendi akran grubu arasında yani. Bir nevi mahalle baskısı. Tam olarak o. Abdi'nin o ekmeği koparması, o kapitalist düzenin minik bir ihlal. Bunu kapıcıya yakalattığında üst sınıftan birine değil, kendi alt dünyasındaki bir rakibine açık vermiş oluyor. Alt sınıflar kendi içlerinde dışarıya karşı olduklarından çok daha sert bir ahlaki bekçilik yaparlar hep. Feodal bir sistem dedik ya az önce, bu sokağı küçük bir krallık gibi haritalandırırsak taşlar tam yerine oturuyor sanki. Nasıl bir harita var kafanda? Yani kapıcı ve abdi en alttaki serfler, hiçbir hakları yok. Bakkal, kasap, manav ise ürettikleri üzerinden vergiye bağlanan esnaf sınıfı. Köylüler gibi düşün. Bir de Şakir var tabii. Ah evet Şakir, zabıta amiri Şakir. Serfimiz Abdi o an sigara içerek keyif yapıyor ama Şakir'i gördüğü an yayından fırlamış ok gibi ayağa kalkıyor ve sigarayı rapor veriyor. Devlet otoritesinin en uç temsilcisi o sokakta. Fakat Şakir'in o amir sıfatı sadece Şakir'in işine yaramıyor, burası çok acayip. Abdi de o otoritenin gölgesini bir kalkan gibi kullanmayı çok iyi öğrenmiş durumda. Manav sahnesini diyorsun. Aynen. Şakir ona alışveriş listesi veriyor. Abdi manava kasaba gidip etin yağlı yerinden, patatesin çürüksüzünden olsun diyerek mallara resmen el koyuyor. Düşünsene, kendisi o dükkana girse esnaf yüzüne bakmaz belki. Bakmaz tabii. Ama amirin adını kullanınca o küçük krallığın sadrazamı ya da veziri gibi muamele görüyor adam. O otorite gölgesinden beslenme durumu çok iyi bir tespit cidden. Abdi gücün asıl sahibi olmadığını biliyor ama o gücün isminin bile kendi yaşam kalitesini nasıl arttırdığını deneyimlemiş Sistemi hacklemiş kendi çapında. gibi. Şakir ise o otoriteyi öylesine kişiselleştirmiş, kendi egosuyla öyle bir harmanlamış ki kurduğu tahakküm tamamen keyfi. Bakkal krizini hatırla. Ekmeği koparılan kadının bakkala bağırdığı sahne değil mi? Ta kendisi. Kadın pencereden bakkalı suçlarken Şakir oradan geçiyor. Olayın ne olduğunu falan soruşturmuyor bile. Hiç dinlemiyor ki. Dinlemez. Bakkala dönüp hanımefendiye derhal kapağı açılmamış süt, yenmemiş ekmek yolla, yoksa dükkanı kapatırım diye kestirip atıyor. O an Şakir'in adaleti sağlamak gibi bir derdi yok aslında. Güç gösterisi yapıyor sadece. Aynen öyle. Sokak ortasında gücünü bir balyoz gibi sergileyebileceği bir fırsat geçiyor eline ve onu sonuna kadar kullanıyor. Güç sarhoşluğu tam da böyle bir şey işte. Ama o sarsılmaz sandıkları krallık dışarıdan gelen bir faktörle Hacer'in mahalleye girmesiyle darmadağın oluyor resmen. Sokağın dengesi alt üst oluyor Hacer gelince. Kesinlikle. Şakir o alışık olduğu, herkesin ona boyun eğdiği nobran tavrıyla Hacer'e pas vermeye, onu lafı tutmaya çalışıyor ama Hacer oralı bile olmuyor. Amir falan dinlemeden adamı tersleyip geçiyor. O esnada Abdi'nin durumu çok komik ama. Gözü Hacer'e takılıyor ve adam resmen çarpılıyor orada. Çarpılıyor ama arkadaşları hemen sınıf bilincini bir tokat gibi yüzüne çarpıyor adamın. O amirin seni oyar, sen nesin diyorlar. Abdi'nin iç sesi de onaylıyor bunu aslında. Koskoca kalifiye amir varken Hacer bana mı bakacak diyor. Ama sonra o efsanevi ilanı aşk anı yaşanıyor. Abdi o mahalle baskısını, o hiyerarşiyi delip geçerek sokağın ortasında avaz avaz şarkı söylemeye başlıyor. Serenak yapıyor resmen sokağın ortasında. Hacer de bu naif serenattan etkileniyor içten içe ama gözü yine de statü sahibi olan Şakir'de. Şakir'in annesi de çok fena bu arada. Fırsat bu fırsat hazır eline geçmiş evlen şununla diye kızı manipüle ediyor sürekli. Orada Şakir'in annesi aslında oğlunun gerçek niyetini çok iyi biliyor. Çünkü Şakir, Hacer'le evlenme niyetini annesine hiç açmamış bile. Oyalıyor yani kızı. Tabii canım. Annesi o anlık ilgiyi kullanarak kızı el altında tutmak, oğluna bir nevi bedava hizmetkar sağlamak istiyor. Şakir için Hacer aşık olunan bir bireyden ziyade fethedilmesi ve elde tutulması gereken bir mülk gibi bir vitrin objesi adeta. Bak tam burada sana ciddi bir itirazım var benim. Dinliyorum. Şakir'in Hacer'i sadece bir mülk olarak gördüğünü söylüyorsun ama bence olay o kadar basit değil. O meşhur kova sahnesini ve sonrasını bir düşünelim. Ha, şu suların döküldüğü sahne. Evet, Hacer'in ayağı takılıyor ve içi su dolu o koca kovayı şangır diye Abdi'nin kafasından aşağı boca ediyor.
Hacer utancından yerin dibine giriyor, kapıcılar katıla katıla gülüyor. Abdi'nin umrunda bile değil ama. Adam halinden o kadar memnun ki Hacer'in ıslak ceketini kurutma teklifini bile geri çeviriyor. Ateşin başında o bol şekerli çay içtiği sahne harikadır. İnanılmaz bir coşku var yüzünde. Şakir oraya gelip de Abdi'nin saf bir gururla Hacer bana cilve yaparken döktü dediğini duyduğunda adamın nasıl çıldırdığını görüyoruz. Deliye dönüyor. Gidip Hacer'den hesap sormaya kalkıyor. Hacer de taşı gediğine koyup sen benim hiçbir şeyim değilsin diyor. Şakir bu lafı yiyince o kadar yıkılıyor ki bence bu basbayağı kıskançlıktan gözü dönmüş aşık bir adamın hezeyanı. Senin bu itirazın dışarıdan bakıldığında gerçekten çok romantik ve makul görünüyor. Yani Şakir'in tepkisini kıskançlık zannetmek çok yaygın bir refleks. Sen farklı mı okuyorsun o sahneyi? Ben tamamen farklı bir yerden okuyorum bu durumu. Şakir'in o an çıldırdığı şey, Hacer'e duyduğu yoğun aşk falan değil bence. Hacer'i hiyerarşide en alt sırada gördüğü, her gün ezdiği bir çöpçüye kaybetme ihtimali adamı bitiriyor. Hadi canım. Gerçekten öyle. Şakir'in yaşadığı şey derin bir statü sarsıntısı. Çok ağır bir narsistik yaralanma yaşıyor o an. Yani kıskandığı şey kız değil, kendi otoritesinin altındaki birinin ona tercih edilmesi mi diyorsun? Kesinlikle öyle diyorum. Düşünsene kendisi okumuş, makam sahibi, o sokağın mutlak hakimi konumunda. Abdi ise onun gözünde emir kulu bir eşya sadece. Bir hiç yani Şakir için. Kendi dünyasında bir kadının kendisini bırakıp Abdi'yi seçmesi mantık sınırlarının tamamen dışındadır onun için. Bu sistemin çökmesi demek, kendi varoluşunun reddedilmesi demek. O yüzden Hacer hesap vermeyince ne yapıyor biliyor musun? Ne yapıyor? Duygularından hiç bahsetmiyor. Annem ölecek, ev bana kalacak gibi hastalıklı tamamen maddi vaatlere sarılıyor. Duygusal bağ kurma yeteneği olmayan bir adam bu. Mülkiyet ve statü üzerinden iktidarını geri satın almaya çalışıyor resmen. Aşk olsa kalbini açardı, oysa o tapusunu açıyor diyorsun yani. Tam olarak bu. İktidarı elden gidince tapuya sarılmak. Çok iyi anladım ne demek istediğini. Ya ofislerde veya kendi hayatlarımızda da böyledir ya bu. Çok sık görürüz hem de. Statüsüne güvenen yöneticiler, alt kademeden hor gördükleri birinin onlardan daha fazla sevgi veya saygı görmesini asla hazmedemezler. Asıl korkuları sevilmemek değil, o kurdukları rütbe sisteminin anlamsızlaşmasıdır bence de. Harika bağladın konuyu. Peki sistem çökerken o dönemin asıl büyük gerçekliğine, yani ekonomik buhrana nasıl çarpıyoruz? O meşhur kuyruk yılları. O yıllar Türkiye'nin en zor dönemleri zaten. İnsanların bir paket sana yağı, biraz tüp veya ekmek için saatlerce heba olduğu 70'ler Türkiye'si. Kuyruk sahneleri bu tarz filmlerde genelde komik bir anı gibi geçiştirilir ama Abdi'nin o ekmek kuyruğunda yaptığı şey inanılmaz. Hacer'in o kalabalık ailesi için geldiği sahne. Evet, Hacer geliyor, 4 erkek kardeş, anne baba için tam 10 ekmek alacak ve Abdi hayatında sahip olduğu yegane gücü, o kuyruktaki ön sırasını kullanarak Hacer'i kendi yerine geçiriyor. Söylemesi çok kolay ama o dönemin kıtlık ekonomisinde bu yapabileceğin en büyük fedakarlıktır bir kere. O 10 ekmek, o büyük ailenin günlük hayatta kalma mücadelesinin en somut ağırlığı. Köyden kente göçmüş büyük bir aile sonuçta. Kesinlikle. Abdi'nin kendi sırasını ona vermesi sıradan bir centilmenlik falan değil. Bir erkeğin bir kadına yapabileceği en devasa, en gerçek sosyoekonomik jest. Paranın hiçbir değerinin olmadığı o günlerde zamanını ve sıranı vermek her şeyden daha kıymetliydi. Ama gel gör ki o büyük jeste rağmen ekonomik gerçeklik romantizmi ezip geçiyor yine. Hacer'in babası 3 gün geçti istemeye gelmedi bu herif, bu iş bitti diye isyan bayrağını çekiyor. Tahammülü yok adamın. Kızını o 3 korkunç abisiyle birlikte amirin üstüne yolluyor resmen. Abiler mahalleye bir giriyor, terör estiriyorlar bildiğin. Abdi de hemen sinsi gibi en küçük kardeşi buluyor orada. Aynen. Ortamı tartmak için laf cambazlığıyla kardeşimize evleneceğim diye oyalıyor, niyetleri kötü itirafını alıyor ondan. Peki babasının o öfkesini nasıl okumak lazım burada? Babasının bu iş bitti diyerek kestirip atması aslında Hacer'in mutluluğunu zerre kadar umursamadığının en büyük kanıtı. Tek derdi o boğazlardan birinin eksilmesi. Aynen öyle. O 10 ekmeği yiyen boğazlardan birini bir an önce evden çıkarmak istiyor adam. O ekonomik yükü başka bir erkeğin omuzlarına yükleme derdinde. Yoksulluğun en acımasız tarafı da budur işte. İnsan ilişkilerini falan bitiriyor. İnsan ilişkilerini, evlilik kararlarını
Ve fedakarlıkları birer matematik hesabına indirger yoksulluk. Sevgi, karın tokluğunun yanında teferruattan ibaret kalır her zaman. Sevgi bir teferruat belki ama Abdi o teferruatı bir imparatorluk gibi yaşamak istiyor inan bana. O park sahnesini anlatacaksın galiba. Evet ya, o temizliğe gittiği evin kadını Hacer'e çocukları parka götür talimatını veriyor. Abdi bunu duyduğu an parka gidecekmiş iki gözümün çiçeği deyip oraya uçuyor resmen. Ve o meşhur tahterevalli sahnesi geliyor. İnanılmaz bir sahne o. Tahterevalli'de inip çıkarken Hacer o çocuksu coşkunun içinde Abdi'ye evlenme teklif ediyor. Abdi o an kelimenin tam anlamıyla çıldırıyor mutluluktan. Çocukları el arabasına doldurması var bir de. Arabaya doldurup mahalleye öyle bir koşuşu, adeta zafer kazanmış bir Roma komutanı gibi girişi var ki sokağa. O sevincin rüzgarıyla inatla sokağa çöp atan o kadına bile kızamıyor, gülümsüyor sadece. Dünyalar onun oluyor o an. Peki sence bu mutluluğu sadece Hacer'in teklifine bağlayabilir miyiz? Sadece Hacer'e bağlarsak, Abdi'nin o iç dünyasını çok hafife almış oluruz bence. İki gözümün çiçeği gibi ne kadar saf bir ifade kullanıyor adam. Abdi, o an hayatında ilk kez insan yerine konmanın, değer görmenin, birinin hayatında birinci sıraya çıkmanın o devasa varoluşsal tatminini yaşıyor. Görünmez olmaktan çıkıyor yani. Aynen öyle. O ana kadar sokağın çöpünü temizleyen, sürekli azarlanan, yok sayılan bir adamken, bir anda statünün, paranın veya amirliğin satın alamayacağı bir kabul görüyor kadın tarafından. Özgürleşiyor bir nevi. Kesinlikle. Mutluluğunun kaynağı o ezici hiyerarşinin dışına çıkıp kendi inşa ettiği o özgürlük ve sevgi alanında nefes alabilmesi. O yüzden çöp atan kadının tahakkümü bile ilgilendirmiyor adam artık. Çok haklısın. Ama Şakir Abdi'nin o inşa ettiği özgürlük alanını yerle bir etmeye yemin etmiş resmen. Şakir'in o kayış kopardığı anları konuşalım biraz. Şakir, Hacer'i köşeye sıkıştırdığında ve gözünün içine baka baka ben Abdi ile evleneceğim lafını duyduğunda kayış kopuyor gerçekten. Tam kadına el kaldıracağı o an mahalleye korku salan o abiler ortaya çıkıyor. Ve Şakir'i eşekten düşmüş karpuza çevirene kadar dövüyorlar sokağın ortasında. Bütün o otoritesi sokağın ortasında ayaklar altına alınıyor adamın. Şakir bunun hıncını sokakta gördüğü Abdi'den çıkarmaya, onu boğmaya kalkıyor sonrasında. İşler öyle bir raddeye geliyor ki Şakir eve gidip annesine "Aşığım o kızı bana almazsan intihar ederim" diye akıl almaz bir psikolojik şiddet uyguluyor. Gariban annesi de feda olsun kim o deyip Hacer'in adını duyduğu an yığılıp kalıyor oracıkta. Ve sonra Şakir'in o gaddarlaşma, o intikam anı geliyor. Sistemin alt tabakaya kestiği o imkansız, o aşağılayıcı fatura. Abdi'den ne istiyor biliyor musun? Bütün sokak kedilerini çuvallara doldurup şehir dışına atmasını istiyor. İşte o kedi toplama görevi, sistemin ve otoritenin ezilene uyguladığı en vahşi itaat testidir aslında. Ne ilgisi var kedilerle falan demiyor insan. Demez çünkü otorite sarsıldığında, o sokak ortasında dayak yiyip karizmayı çizdirdiğinde muktedir olan kişi gücünü tekrar kanıtlamak için tamamen rasyonellikten uzak, anlamsız ve salt eziyet amaçlı bir görev icat eder her zaman. Eziyet olsun da ne olursa olsun yani. Aynen. Şakir aslında kedilerle ilgilenmiyor ki. Şakir, ben hala sana istediğim her şeyi, en mantıksız şeyi bile yaptıracak güce sahip miyim diye soruyor o görevle. Bu bir sadakat testinden ziyade resmen bir ezme ritüeli. Kesinlikle bir ezme ritüeli bu. Abdi Kanter içinde o kedi operasyonundan çıkıyor, savaştan dönmüş bir gazi gibi üstü başı yırtık pırtık kahvenin önüne çöküyor. Amir çıka geliyor. Amir onu görüyor ve "Nerede, kediler niye oturuyorsun?" diye avaz avaz bağırıyor adama. Dinleyenler, şunu kendi hayatınızda hayal edin bir an. İş yerinizde aylarca sadece müdürünüzün egosu tatmin olsun diye anlamsız bir sunum hazırlamışsınız. Tam bitirip koltuğa yığılmışsınız, adam gelip "Niye boş duruyorsun?" diye bağırıyor. Çıldırtıcı bir his. Ve o an Abdi hışımla ayağa kalkıp içi kedi dolu o çuvalı amirin tam önüne boşaltıveriyor. O çuvalın dökülmesi bence o sisteme, o hiyerarşiye atılmış en muazzam tokat. Aynen öyle. Otoriteyle ezilen arasındaki o görünmez sosyal sözleşmenin paramparça olduğu andır o kedi çuvalı. Her insanın bir sabır sınırı vardır sonuçta. O sınır orada aşılıyor. Kesinlikle. Abdi'nin o torbayı boşaltması sadece Şakir'e bir tepki değil,
Eşitsizliğe ve kendi varlığını hiçe sayan düzene karşı çekilmiş koca bir isyan bayrağı. Al senin sistemini de, amirliğini de başına çalıyorum demenin en eylemsel hali bu. Şakir de ne yapsa beğenirsin, o torba boşaldığında inatla aynı görevi tekrar veriyor. Çünkü Şakir'in körlüğü orada devreye giriyor. Otoritesinin dilindiğini kabul ederse kurduğu o suni tahakküm evreni tamamen çökecek. Geri adım atmaktansa o anlamsızlıkta diretiyor adam. Ve o diretme Şakir'i kara mizahın en şeytani dehlizlerine itiyor resmen. İntikam planına bir bak adamın. Hacer'in kaçak sigara satan kardeşini polise ispiyonlayıp tutuklatıyor. Sonra da Hacer'in karşısına geçip benimle evlen, kardeşini hapisten salayım diyerek bildiğin şantaj yapıyor. İşin en akıl almaz ve absürt tarafı ise annesiyle olan kısmı. Ah sorma onu. Annesi ısrarla Hacer'i istemeye gitmeyince Şakir cinnet geçirip kendi öz annesini aşağı atıyor ya. Düşünebiliyor musun? Kadını aşağı atıyor. Kadıncağız ölüm korkusuyla kolları bacakları sargı içinde kızı istemeye gitmek zorunda kalıyor. Tam o sırada Abdi de kızı istemeye gitmiş. Onu bekletip arka odada kızı amire veriyorlar bir de. Abdi'nin dünyası yıkılıyor tabii. Arkadaşı İsmail'in verdiği o kötü akılla güya ortalığı kırıp dökecekken yanlışlıkla bir gazinoda sahneye çıkıyor ve birden şöhret kapısını aralıyor. O şöhret aşaması var ya, bu hikayenin toplum analizini resmen zirveye taşıdığı yer orası. Nasıl yani? Burada sahte liyakat kavramı devreye giriyor. Düne kadar çöpçü olduğu için Abdi'yi insan yerine koymayan, kızı zorla amire satan o kayınbaba var ya, Evet, birdenbire Abdi'nin afişlerini görünce etrafında pervane oluyor adam. kızım yatak döşek yatıyor, gece gündüz senin adını sayıklıyor diye yaltaklanıyor bir de. Toplumun başarının altını nasıl boşalttığını, sadece paraya ve şöhrete nasıl tapındığını çok net görüyoruz burada. Sistem Abdi'ye hakkı olan asaleti vermiyor da ona vitrinden ibaret sahte bir taht sunuyor sadece. Çok haklısın. Ama Abdi bu sahteliği yutmuyor. Adamı dükkandan kovuyor resmen. Hacer ise sokakta Şakir'le yürürken Abdi'nin o devasa afişini görüp içli içli ağlıyor. Tabii o şöhret balonu sabun köpüğü gibi sönüyor kısa sürede. Evet, Abdi bir sahnede çuvallayıp ortalığı batırınca düne kadar ona tapan o kalabalık bir anda onu yuhalamaya, linç etmeye başlıyor. Peri masalı bitti anlayacaksın. Abdi o eski çöpçü kıyafetlerini giyip sokağına dönüyor. Ama sokağın dengeleri artık çok değişmiş durumda. Şakir ve Hacer evlenmiş evet ama ilahi adalet resmen tecelli etmiş o evde. Hacer zorla ve şantajla kendisini alan Şakir'e evde tam anlamıyla kök söktürüyor. Adama nefes aldırmıyor, parmağında oynatıyor onu. Ava giden amir avlanmıştır çünkü o noktada. Şakir kaba kuvvet ve şantajla mülk edindiğini sandığı kişi tarafından esir alınmış durumda evde. Evin dışındaki o sözde krallığı evin içinde yerle yeksan olmuş. İktidarı tamamen Hacer'e teslim etmiş. Abdi peki? Abdi ise sistemin zirvesindeki o ikiyüzlülüğü görmüş, şöhretin sahteliğini tatmış ve kendi gerçeğine döndüğü için inanılmaz bir huzur içinde bence. Evet, inanılmaz huzurlu adam. Hikayenin sonunda sokağa yeni genç bir kız giriyor, Abdi'nin gözleri parlıyor ve hikayenin en başında Hacer'e yaptığı o serenadın, o kurun, aynısını gidip bu yeni kıza yapmaya başlıyor. Döngü asla kırılmıyor yani. Aynen öyle. Her şey başladığı yere dönüyor. O küçük krallığın hiyerarşi oyunu yeni yüzler üzerinden tekrar sahnelenmeye devam ediyor. Peki bu döngüyü kapatırken senin payına düşen ne? Sen dinleyici, sana soruyorum. Etrafına, kendi hayatına bir bakmanı istiyorum. Ofisinde, ailende ya da sosyal çevrende o anlamsız kuralları sırf amir olduğu için sana dayatan bir Şakir mutlaka vardır. Peki senin sınırlarını zorlayan, o masanın üstüne dökmek için beklediğin içi kedi dolu çuvalın ne? Ve en önemlisi, zamanı geldiğinde o çuvala dökecek cesaretin var mı? Bunu bir düşün. Çok derin bir soru bu gerçekten. Düşünsenize, devlette böyle çok yetkili, koskoca bir bürokratsınız. Evet. Ve kendi halindeki sıradan bir yeğeninizi alıp bir mahallede bekçi yapıyorsunuz. Ama hani sadece işe sokmakla da kalmıyorsunuz. Tabii asıl olay orada başlıyor zaten. Onu doğrudan sahaya sürüp arkanızdaki o devasa siyasi gücü, o dokunulmaz forsunu kullanarak sokaktaki herkes iş yaptırıyorsunuz. Yani sistemin açıklarını
tamamen kendi kan bağınız üzerinden bir kırbaca dönüştürüyorsunuz. Çok tehlikeli bir güç zehirlenmesi bu. Kesinlikle. Şimdi sen olsan ya da siz olsanız böyle bir şeye kalkışır mıydınız? Yani kulağa ne kadar absürt, ne kadar böyle muz cumhuriyeti vari bir senaryo gibi gelse de gündelik hayatın içinde bu tarz güç zehirlenmelerinin mikro örneklerini her an görebiliyoruz aslında. Görmemek ne mümkün, her köşe başında var. İşte tam da bu düşündürücü ve trajikomik yapı ta 1979 yılında Kemal Sunal'ın o inanılmaz devasa oyunculuğuyla Bekçiler Kralı hikayesinde kusursuz bir şekilde ete kemiğe bürünmüş. Biz de bugünkü derinlemesine sohbetimizde bu hikayeyi masaya yatırıyoruz. İnsanın güce tapınma refleksinin hani 7 yaşında neyse 70 yaşında da aynı kaldığını yüzümüze vuran bir yapım bu. Gerçekten öyle. Hani bu hikayenin temelindeki güç zehirlenmesi ve sahte otorite felsefesi öylesine evrensel ki etkileri sadece kendi dönemiyle falan sınırlı kalmamış. Değil mi? Başka yapımlara da ilham olmuş. Aynen. Mesela kendisinden 7 yıl sonra 1986'da Osman Fahir Seden'in o meşhur Deli Deli Küpeli hikayesinde de benzer bir tema var. Orada da hani sahte bir kimlikle sistemi dize getirme mevzusu çok daha farklı bir boyutta işleniyor. Ya evet, o da çok efsanedir. Kesinlikle. Ancak biz bugün merciğimizi o ilk büyük kaosa çevireceğiz. Yani Zeytinburnu sokaklarında bir bekçisinin etrafında şekillenen o muazzam toplumsal röntgene odaklanacağız. Çünkü orada sadece basit bir komedi yok, çok ciddi bir sosyolojik vaka çalışması yatıyor. Kesinlikle katılıyorum. Şimdi olayın fitilini ateşleyen çıkış noktası, yani o inanılmaz isim benzerliği var ya, aslında başlı başına üzerine tez yazılabilecek bir devlet hantallığı eleştirisi. Aynen, o tesadüf kısmı çok absürt. Düşünsene, İçişleri Bakanı'nın bir yeğeni var, adı Şaban Özgüneş, adam bekçilik diplomasını almış, torpili de zaten cebinde, fakat tamamen sistemsel bir hata, böyle muazzam bir tesadüf sonucu bizim o saf dürüst ana karakterimizin adı ve soyadı da Şaban Özgüneş. Ve o da bekçi diploması alıyor. Evet, o da alıyor ve Zeytinburnu'na tayini çıkıyor. Şimdi modern zamanlarda olsak, dijital falan bir dünyada yaşasak buna anında kimlik hırsızlığı verdik. Tabii E-Devlet'ten falan anında çıkardı ortaya. Hemen çözülürdü, fakat burada durum çok farklı. Bu aslında tıp tarihindeki o plasebo etkisinin bürokrasiye uyarlanmış hali gibi bir şey. Bu benzetme çok iyiymiş. Yani ortada etken bir madde yok, Şaban'ın gerçekte hiçbir gücü falan yok. Sadece bir isim benzerliği, bir şeker hapı var ortada. Ama hasta o kadar çaresiz ki, yani o çürümüş karakol ve mahalle sistemi bu hapın gücüne o kadar derinden inanıyor ki, yuttuğu an bütün fizyolojisi, bütün o hiyerarşisi anında değişiyor. Plasebo etkisi cidden nokta atışı oldu. Çünkü Şaban mahalleye adım atar atmaz aslında ne kadar hastalıklı ve çürümüş bir ekosistemin içine düştüğünü biz seyirci olarak anında hissediyoruz. Yani hasta olan sadece devlet dairesi değil, sokağın ta kendisi hasta orada. Ya daha ilk dakikada sokaktaki o yozlaşmayı soluyoruz resmen. Şaban mahalleye giriyor, bir bakkala uğruyor. Bakkal dükkanına giren müşterinin, yani Şaban'ın yüzüne bile bakmaya tenezzül etmiyor ya. Evet, o sahne çok çarpıcıdır. Ezbere böyle mekanik ve son derece kibirli bir ses tonuyla tuz yok, yağ yok, şeker yok diyerek adamı kovuyor resmen, yok satıyor. Yani ülkenin o dönemki kara borsa gerçeği, fırsatçılık daha ilk saniyeden yüzümüze çarpıyor. Esnaf elindeki malı tamamen güce veya paraya göre stoklamış durumda. Aynen öyle. Ama asıl büyük patlama o gücün resmi merkezi olan karakolda yaşanıyor. Karakol amiri Hulusi var ya, Reha Yurdakul'un efsane oyunculuğu. inanılmaz bir performans gerçekten. Hulusi eline gazeteyi almış, o İçişleri Bakanı'nın yeğeniyle ilgili demecini okuyor. İşte yeğenim benim en yakın mesai arkadaşım falan yazıyor gazetede. Adam resmen öfkeden deliye dönüyor. Çünkü Hulusi'nin o sahnedeki psikolojisi tam bir otorite krizi. Yani kendi kurduğu o küçük feodal düzen var ya, dışarıdan gelen ve hiyerarşik olarak kendisinden çok daha güçlü bir tanıdık tarafından yıkılacak diye ödü kopuyor. Liyakat falan zerre umrunda değil. Asla değil. Tek derdi kendi koltuğunun sarsılmaması. Ve o korkuyu bastırmak için de içeride inanılmaz bir şova girişiyor. Benim himayeme verilecekmiş. Gelip burada ben bakanın yeğeniyim deyip laubali konuşacak. Ağzını cart diye yırtarım diye bağırıp çağırıyor millete. Aslan kesiliyor aklınca.
Aynen, karakoldaki herkese ne kadar tavizsiz, sert bir amir olduğunu kanıtlama peşinde. Ve tam o kükrediği saniyelerde bizim gerçek Şaban içeri giriyor. Tam zamanlaması harika. Hulusi de önce o beklediği hedefi bulmanın rahatlığıyla klasik ezen amir tavrını takınıyor. Kendine çeki düzen ver, disiplin zayıf, laubalilik istemem falan diye fırçayı basıyor. Fakat iş kimlik tespitine geldiğinde Soyadının Özgüneş olduğunu duyduğu o an. işte o an. O az önce masaları yumruklayan, ağzını yırtarım diyen koskoca amirin saniyeler içinde nasıl böyle süt dökmüş kediye döndüğünü izliyoruz. Ya bu dönüşüm aslında liyakatsizliğin en net röntgenidir. Yani Hulusi gibi karakterlerin hayatında yasalara veya kurallara yer yoktur. Onların pusulası sadece kendilerinden daha büyük, daha tehlikeli gördükleri bir güce biat etmek üzerine kuruludur. Haklı veya haksız diye bir şey yok onlar için. Kesinlikle yok. Sadece ezebileceği adam ve ona ezileceği adam ayrımı var. Karşısındakinin bakanın yeğeni olduğunu düşündüğü saniye tüm o mesleki onuru buharlaşıyor. Ve Hulusi'nin bu korkusu sistemin en altındaki sıradan bir bekçiye karakolda fiili bir tam yetki verilmesiyle sonuçlanıyor. Şaban da bu sahte ama devasa rüzgarı arkasına alıp sokağa iniyor. Biliniyor ki mahalle adeta küçük parazitlerin istilası altında. Herkes vatandaşın kanını emme derdinde. Ya mesela mahallenin muhtarı. Düşünün, mesai saatindesiniz, kapınızda derdine derman arayan upuzun bir vatandaş kuyruğu var. Ama devletin o mahalledeki temsilcisi beyefendi de arkadaşıyla keyif çatarak tavla oynuyor. Umurunda bile değil dışarısı. Şaban mesai saatinde laubalilik olmaz, hadi işine vatandaş bekliyor diye fırçalayınca muhtar tabii hemen kendi çöplüğünde horozlanıyor, dikleniyor Şaban'a. Çünkü muhtar o güne kadar o mahallede kendi küçük krallığını inşa etmiş, kendisinden üste hesap vereceği sadece Hulusi'yi tanıyor, onu da zaten bağladığını düşünüyor. Koşa koşa Hulusi'ye gidiyor şikayete. Tıpkı mahallede dayak yiyen bir çocuğun abimi çağıracağım demesi gibi gidiyor ama duyduğu tek bir cümle var. O adam bakanın yeğeni. Sakın diklenme, huyuna git. Bunu duyan muhtarın o vatandaşa üstten bakan kabadayı halleri anında siliniyor, Şaban'ın karşısında kuzuya dönüyor resmen. Sonra sıra kime geliyor? Mahallenin o meşhur manavına. Bu manav karakterini Ahmet Turgutlu canlandırıyor. İzleyenlerin zihninde o yüz hemen canlanmıştır eminim. Ya bu Ahmet Turgutlu detayı inanılmaz kıymetli çünkü kendisini Atla Gel Şaban filmindeki o meşhur manav rolünden de çok iyi tanıyoruz. Aha, evet doğru. Hatta orada da etiketleri çift taraflı kullanmakla suçlanıyordu. Kendisine bu etiketler gibi sen de çift taraflısın repliğiyle muazzam bir ahlaki eleştiri yapılıyordu o filmde. Yani fırsatçılığın her evrende aynı yüzle karşımıza çıktığını görüyoruz. Burada da tamamen aynı yüzsüzlükte bir adam var zaten karşımızda. Şaban manavın yanına gelip o fahiş fiyatları görüp alış faturası nerede diye sorunca manav hemen atarlanıyor. Ne karışıyorsun sen, haddini bil falan diye bağırıyor. Klasik üste çıkma çabası. Şaban o müthiş pratik zekasıyla etraftakilere dönüyor, şahitsiniz dayımın manevi şahsına hakaret etti diyerek işi doğrudan bakana bağlıyor. Manav'ın o anki yüz ifadesi çok komik ama. Gidip muhtarla karşılaşıyor, kavga ettiği adamın bakanın yeğeni olduğunu öğreniyor. Adam ayvah ben dayısına küfür ettim diyerek resmen zihinsel bir çöküş yaşıyordu. İşte bu esnaf, muhtar gibi küçük parazitler yıllarca kurdukları o sömürü düzeninin asla yıkılmayacağına o kadar inanmışlar ki karşılarına gerçek bir yaptırım gücü çıkınca darmadağın oluyorlar. Fakat burada sana katılmadığım ya da en azından bir durup sorgulamamız gerektiğini düşündüğüm bir nokta var. Nedir o? Yani Şaban sadece ceza kesmiyor ki, hukukun tamamen dışına çıkarak kendi adaletini dayatmaya başlıyor bir yerden sonra. Mesela o fırın sahnesini düşün. İşçilerin grevde olduğu sahne. Aynen, işçiler grevde olduğu için ortada ekmek yok, patron ben yapmayı bilmem deyince Şaban kolları sıvıyor, hamurun başına geçiyor, kendi elleriyle böyle yamuk yumuk ekmekler yapıyor, göz ucuyla çıkanları tartıp hiçbir yasal dayanağı falan olmadan kafasına göre fiyat belirliyor. Evet, tamamen kafasına göre. Şimdi sen az önce bu sahnelerin sokağın özlediği yaptırım gücünü gösterdiğini söyledin ama bu aslında düpedüz keyfilik değil mi sence de? Hukukun işlemediği yerde bir adamın üniformasına güvenerek kafasına göre fiyat belirlemesi, o eleştirdiğimiz kural tanımaz diktatörlüğün bir başka versiyonu olmuyor mu? Yani bu anında adalet beklentisi biraz tehlikeli bir fantazi değil mi sence?
Ya bu harika bir itiraz ve tam da aslında üzerine düşünmemiz gereken temel bir çatışma bu. Evet, Şaban'ın fırındaki o eylemi bürokratik ve hukuki açıdan bakarsan tamamen keyfi. Son derece otoriter ve tehlikeli bir hamle. Kendisi hem yargı hem yürütme oluyor orada. Aynen öyle. Kendi başına bir güç erki oluyor. Ancak olayın yaşandığı bağlama, yani o çürümüş mahalle ekosistemine dönüp bakarsak, halkın neden bunu alkış tuttuğunu çok iyi anlarız. Çaresizlikten mi diyorsun? Tam olarak ondan. Kurumların iflas ettiği, patronun grevi bahane edip halkı aç bıraktığı bir düzende, insanlar yasal olanı değil, vicdanı rahatlatanı talep etmeye başlar. Şaban'ın yaptığı yasal değil, tehlikeli bir keyfilik barındırıyor, ancak o anki açlık krizinde sokak için meşru hale geliyor. Sistem çalışmadığında halk her zaman kaotik bile olsa bir kurtarıcıya sarılır. Hani denize düşen yılana sarılır misali. O zaman bu kurtarıcı rolünün ertesi günkü teftişte nasıl devasa bir şova dönüştüğüne bakalım. Bir gün önce o aslan kesilen muhtar, manav falan Şaban'ın karşısında artık el pençe divan duruyor. Ama manav hala kurnazlık peşinde. Huylu huyundan vazgeçer mi? Çift taraflı etiket kullanmaya devam ediyor. Şaban ufuktayken düşük fiyat, arkasını dönüp gidince yüksek fiyatı çeviriyor. Fakat Şaban yutmuyor bunu. Gidip adamın devasa yeşil fasulye sepetinin içine saklanıyor ya. O sahnenin absürtlük seviyesi harikadır. Sepetten bir fırlıyor, tezgahın üstünde fiyatları kendi kafasına göre yeniden belirliyor. Patates 7,5 lira, şeftali 12,5 lira, karpuz 15 lira. Ve etrafta toplanan halktan muazzam bir alkış kopuyor da. Ya işte o alkışın sosyolojik ağırlığı çok büyük. Seyirci olarak fasulye sepetinden çıkmasına biz gülüyoruz ama o sahne sadece bir fiziksel komedi değil. Yıllarca fırsatçıların elinde ezilmiş bir halk var orada. Devletin koruyucu şemsiyesinden tamamen mahrum bırakılmışlar. Aynen öyle. Karşılarında devletin üniformasını giyen ama hiyerarşiyi falan umursamadan doğrudan onların cebini, karnını düşünen birini gördüklerinde verdikleri o tepkiyi toplumun adil bir düzene duyduğu açlığın dışa vurumudur aslında. Ve Şaban bu görevi sadece gündüz şovu olarak bırakmıyor ki. İşini inanılmaz bir ciddiyetle yapıyor. Salla başı al maaşı zihniyeti adamda sıfır. Gece mesaisi başladığında da uyumuyor. Gece yarısı sokakları kolaçan ediyor. Evet, o muhtarı arkadaşıyla yine mesai dışı. Tavla oynarken basıyor mesela. Doğru eve, kapayın elektriği falan diye koca koca adamları azarlıyor. İlkokul çocuğu gibi hizaya sokuyor adamları. Sonra o aşık olduğu artist lakaplı Zehra'yı gece vakti misafirlikte görünce bekçi düdüğünü çala çala kızı aşağı indirip hadi bakalım doğru eve diyerek yolluyor. Gündüz vatandaşı kovan bakkalın da gece depolarını yakalıyor, bütün mahalleyi toplayıp o gizlenmiş malları adil fiyatlardan almalarını sağlıyor. Bütün o küçük parazitleri tam anlamıyla felç ediyor yani. Fakat işte tam bu noktada hikaye vites büyütüyor ve gerçek dünyayla çok sert bir şekilde yüzleşiyoruz. Büyük boss geliyor. Aynen, büyük patron. Şu ana kadar Şaban'ın dize getirdiği kitle hep mahalle ölçeğinde. Gücünü amirin rüşvetinden falan alan küçük böcekler. Onları sahte bir unvanla korkutmak çok kolay. Ancak Şaban'ın karşısına bu kez sırtını doğrudan sınırsız sermayeye dayayan gerçek bir duvar çıkıyor. Memduh Ün'ün o hayat verdiği tüyler ürpertici fabrikatör Ertuğrul karakteri. Hikayenin asıl karanlık, asıl dokunulmaz yüzü bu adam. Devasa bir fabrikanın sahibi ve bütün zehirli atıkları göz göre göre dereye akıtıyor adam. Hiçbir arıtma falan kullanmadan hem de. Karakolda bir sürü sahibi feryat figan içeri giriyor. Adamın 62 koyunluk sürüsünden sadece 8 koyunu kalmış. Onların da 4'ü can çekişiyor. Sadece hayvanlar da değil ki. Felaketin boyutu çok daha korkunç. O sular yüzünden mahallede 4 tane küçücük çocuk felç geçirip yatağa düşmüş ya. İnanılmaz bir çevre katliamı ve tam bir insanlık dramı var ortada. Ve sermaye bu ölümlerin üzerinde yükselmeye devam ediyor. İşte bizim o adalet savaşçısı bekçimiz arkasındaki sahte rüzgara güvenip bu sermaye sahibinin karşısına dikiliyor. Ertuğrul'un ofisine gidip kanalları kapa, sana 10 gün süre veriyorum diyerek resti çekiyor. Ama Ertuğrul oralı bile olmuyor. Adam bırak korkmayı Şaban'ın yüzüne bile bakmıyor ki. Hıyarın birinin koyunları ölmesin diye 10 milyonluk kanal mı yapacağım, bunlar servet düşmanı diye bağırıyor.
İnsanların felç olması zerre umurunda değil. Paradan o kadar çok korkuyor ki empati yeteneğini tamamen yitirmiş bir adam. İşte Şaban'ın o illüzyonu paranın bu devasa kibri karşısında duvara tosluyor. Çünkü Ertuğrul gibi figürler için bir mahalle bekçisinin lafı geçmez. Onlar zaten bürokrasiyi satın alabileceğine inanır. Bakanın yeğenin lafı fabrikatörü korkutmuyor yani. Asla korkutmaz çünkü o bakan zaten onun akşam yemeğinde kadeh tokuşturduğu biridir büyük ihtimalle. İşte Şaban kurallara bağlı kalarak bu adamı yenemeyeceğini anladığı an eylemlerinin dozunu değiştiriyor. Doğrudan fiziksel müdahaleye başlıyor. Aynen öyle. O fiziksel müdahale, o sınırları aşma meselesi gerçekten inanılmaz sahneler doğuruyor yalnız. Mesela o çöp kamyonu olayını hatırlarsın. Oo, efsanevi çöp kamyonu gaspı. Mahalleye belediyenin temizlik araçları hiç uğramıyor. İnsanlar kokular içinde çöpleri sokak ortasına döküyor mecburen. Şaban önce gidip belediyenin temizlik şoförünü gayet kibarca uyarıyor. Kardeşim görevini yap, Zeytinburnu'na gideceğiz diyor. Şoför takmıyor bile adamı diyor. Şaban hiddetlenip düdük falan çalıyor. Adam yine umursamıyor. Şaban ne yapsın? Hayatında belki doğru dürüst direksiyon bile sallamamışken gidip koskoca çöp arabasını gasp ediyor adamın elinde. Sistemi kendi kurallarıyla yenemeyeceğini anladığı an sistemin aracına el koyuyor resmen. En sonunda aracı kontrol edemeyip bir duvara toslayarak durduruyor gerçi ama amacı hasıl oluyor. Mahallenin çöp isyanı görünür hale geliyor. Tabii temizlik işleri müdürü deliye dürüp Şaban'a şikayet için karakola koşuyor. Ama orada Hulusi'den o sihirli cümleyi duyuyor. Bu adam bakanın yeğeni, ne derse yapacaksın. Bunu duyan o hiddetli müdürün nasıl yelkenleri suya indirdiğini, sistemin kendi yalanına nasıl boyun eğdiğini görüyoruz. Bakın bu çok ince bir sosyolojik detay aslında. Şoför normal prosedürde sıradan bir bekçiyi dinlemez çünkü Şaban'ın ona ceza yazma yetkisi yok. Ama Şaban inisiyatif alıp aracı çaldığında, yani kanun kitabını bırakıp vicdan kitabını fiziksel güce dönüştürdüğünde sistemin çarkları dönmek zorunda kalıyor. Kriz anlarında hantal yapıların sadece kural dışı eylemlerle kendine getirilebileceğine dair çok keskin bir mesaj var hakikaten. Ve bu kural tanımazlık sadece çöple de kalmıyor. Zehra çay yapacak ama tüp bitmiş. Şaban tüp bayisine bir gidiyor, içeride yüzlerce tüp, Ama bayi dışarıdaki vatandaşa tüp yok diyor. suni bir kriz yaratmış adam. Şaban yakasına yapışıp zorla yola getiriyor adama ve satışı başlatıyor. Ve tam o esnada yürek yakan o sahne yaşanıyor. Kucağında çocuğuyla feryat figan eden bir kadın çıka geliyor oraya. Fabrikanın zehirli suları yüzünden çocuğu ölüm döşeğinde olan. Aynen. O an Şaban için bütün şalterler atıyor artık. Mevzuatta ne yazıyor, fabrikayı mühürlemek için hangi belge lazım falan hiçbirini umursamadan doğrudan fabrikaya gidip ana şalteri şak diye indiriyor. Bütün üretimi fiilen durduruyor. İşleyen bir hukuk devletinde o fabrikayı kapatmak aylar sürer ve o süreç boyunca o fabrika zehir saçmaya devam eder. Sermaye de zaman kazanır. Ama Şaban bürokrasiyi tamamen devreden çıkarıp sadece doğru olanı yapıyor. Fakat büyük sermayenin buna tepkisiz kalması, sessizce boyun eğmesi beklenemez tabii ki. Sistem bu virüs gibi gördüğü doğruluk abidesine karşı derhal bir karşı saldırıya geçiyor. Paranın manipülatif gücü devreye giriyor orada. O şeytani kurnazlıkla derhal bir kumpas kuruyor. Mahallenin kızı Zehra'yı piyon gibi kullanarak Şaban'a kusursuz bir rüşvet tuzağı hazırlıyor. Bu zaten büyük parazitlerin en klasik yöntemidir. Karşılarındaki dürüstlüğü parayla satın alamıyorlarsa, onu mutlaka kendileri gibi çamura bulamaya, itibarsızlaştırmaya çalışırlar. Şaban tuzağı fark edip hepsini yanından kovuyor gerçi ama Ertuğrul çoktan mekanizmayı işletmiş oluyor. Benim fabrikamı yasa dışı kapattı, beni ölümle tehdit etti, benden 3 milyon lira rüşvet istedi diye iftira atıp Şaban'ı hapse attırıyor. İşin sosyolojik olarak en acı tarafı neresi biliyor musunuz? Eski parazitlerin geri dönmesi mi? Kesinlikle. Şaban hapse girdiği an o mahalledeki eski parazitler, o korkudan titreyen manavlar falan anında mahalleye geri dönüyor. O sömürü saltanatlarını Şaban hiç var olmamış gibi aynen yeniden kuruyorlar. Çok fena bir detay o. Kötülüğün ne kadar organize ve fırsatçı olduğunu gösteriyor. Mahallelinin adaleti içselleştirmediğini, sadece korkudan sindiklerini çok acı bir şekilde anlıyoruz oradan. Kişilere bağlı adaletin ne kadar kırılgan olduğunun çok büyük bir kanıtıdır o sahne. Otorite gidince herkes eski fabrika ayarlarına geri dönüyor. Kesinlikle öyle.
Neyse ki hikaye bütün bu düğümlerin çözüldüğü o muazzam mahkeme sahnesiyle finale bağlanıyor. Şaban hakim karşısında o kadar tertemiz, o kadar saf bir şekilde anlatıyor ki olayı, aslında orada yargılanan Şaban değil, bütün bir sistem oluyor resmen. Çok epik bir savunmadır o. Benim hiçbir şeyden haberim yoktu ki hakim bey diyor adam. Benimle sokakta kavga ediyorlardı, sonra koşa koşa şikayeti amirin yanına gidiyorlardı. Sonra bir bakıyordum, hepsi bana el pençe divan yeri dönüyordu. Meğerse amir içeride korkusundan onlara benim bakan yeğeni olduğunu söylüyormuş. Herkesin kendi yalanına nasıl inandığını ifşa ediyor orada. Bütün o sahte korku imparatorluğunu tek kalemde yıkıyor resmen. Tabii bu saflık karşısında vicdanı daha fazla dayanamayan Zehra da mahkemede söz alıp her şeyi itiraf ediyor. Ertuğrul'un rüşvet teklifini, parayı nasıl verdiğini falan anlatıyor ve kumpas çöküyor anında. Sonuç olarak adalet yerini buluyor, Şaban beraat ediyor, başta mesleğe hemen dönemiyor, garsonluk falan yapıyor ama sonunda o başta asıp kesen, kendi gölgesinden korkan amir Hulusi onu tekrar karakola çağırıyor, Şaban üniformasına yeniden kavuşuyor. Bütün bu hikayenin katmanlarını sentezlersek ortaya çok düşündürücü bir tablo çıkıyor. Sistemdeki küçük parazitlerin sadece kaba kuvvete ve kendilerini ezecek bir güce taptığını görüyoruz. Büyük sermaye sahiplerinin ise dünyada sadece paranın satın alma gücüne imandığına şahit oluyoruz. Ama en önemlisi, sahte bir statü bile olsa niyet temiz olduğunda o çürümüşlüğü kırmaya nasıl yettiğini muazzam bir mizahla izlemiş oluyoruz. Kesinlikle, çok haklısın. Evet, ufak bir hatırlatma yapalım. O zaman artık son sözlerimizle sizlere veda edelim. Artık videolarımız, hem uzun videolarımız hem de shorts yani kısa videolarımız kademe kademe altyazılı hale geliyor. Yani her iki videoda istediğiniz dilin altyazısını açıp videoyu o şekilde de izleyebilirsiniz. Azerbaycan Türkçesi, İngilizce, Almanca, İspanyolca, Norveççe, Özbekçe, Fransızca dahil olmak üzere 25 dilli geniş bir yelpazemiz vardır. Ayrıca bizim aktif ettiğimiz dillerimiz dışında otomatik çeviri özelliğiyle diğer diller, mesela Çince, Endonezyaca, Yunanca gibi diller de aktif, onu da söyleyelim. YouTube videosunda altyazı bölümünden istediğinizi seçebilirsiniz. Harika bir gelişme bu. Kesinlikle. Ekran fiyatlarını Facebook, YouTube, Instagram ve Twitter yani X platformlarından takip etmeyi, oralardan videolarımızı beğenmeyi ve yorum yazmayı lütfen unutmayın ve ihmal etmeyin. Yorumlarınızda söz etmemizi istediğiniz yapımlar olursa da onlara da bakarız ve sıradaki rota olarak onları da belirleriz. Mutlaka bekliyoruz yorumlarınızı. Tüm bu konuştuklarımızdan sonra insan düşünmeden edemiyor. Eğer tepeden tırnağa bozuk, çürümüş bir sistem sadece başında dayısı olan birinin gölgesiyle bile anında tıkır tıkır adaletli bir şekilde işlemeye başlıyorsa, o sistemin kurallarında mı bir sorun vardır yoksa sadece o kuralları uygulayanların niyetinde mi? O zaman başka bir içerikte görüşebilmek ümidiyle kendinize iyi bakın, Ekran Rehber YouTube kanalından ayrılmayın, esen kalın, hoşça kalın, iyi günler. Hoşça kalın.